Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Yeni video. Ne yaptık? Bir zamanlar Elf dünyasına giriş 101 diye bir video hazırlamıştım. Çok uzun zaman geçmiş. Acayip bir zaman geçmiş. Hemen bir ikincisine Elf dünyasına giriş 102 çekme gereği hissettim. Neden? Çünkü Elf klanları nasıl oluşmuş? Elfler nasıl uyanmış? Öyle bir hızlıca geçtik, baktık ne var ne yok bir inceleyelim. Kafamızdaki Elf sorusunu biraz daha cevaplandırabilelim. İkinci Elf videomuz Elf dünyasına giriş 102. Klanlar nasıl oluşmuş? Elflerin hiyerarşisi nasıl dizilmiş? Bir bakalım. Elf bu. Popüler. Her şekil gideri var. Video başlasın. Ağaç yıllarının 1050'sinde Quendi ya da popüler isimleriyle elfler Orta Dünya'da uyandıklarında toplam 144 kişiydiler. Kendilerine Quendi adını verdiler ki kelimenin anlamı sesler ile konuşan, İngilizce olarak who speak with voices demekti. Sebebi konuşan veya şarkı söyleyen herhangi bir canlı varlıkla karşılaşmamış olmalarıydı. 3 klandan oluşuyorlardı. 14 kişiden oluşan Minyar, anlamı ilkler. 56 kişiden oluşan Tatyar, anlamı ikinciler. Ve 74 kişiden oluşan ve en kalabalık olan klan, Nelyar, üçüncüler. Aynı zamanda kendilerine şair veya şarkıcı anlamına gelen Lindar diyorlardı. Çünkü sesleri çok güzeldi. Ayrıca üçüncü olarak anılmak pek tercih ettikleri bir durum değildi. Ağaç yılları 1085'te Orome elfleri ilk keşfettiği zaman onları Valinor'da yaşamaya davet eder. Yarı sayılarından biraz daha fazlası Huntsman'ın yani avcının takip etme teklifini karara bağlar ve kabul eder. Bu şekilde de yola çıkarlar. 14 Minyar yani Minyar grubunun tamamı, 48 Nelyar ve yaklaşık 26 Tatyar'dan oluşan bu grup Orome'yi takip ederler. Orome kendisiyle bu yolculuğa çıkmayı kabul eden elflere kendisi bir isim takar. Eldar der. Yani elflerin atası. Aynı zamanda People of the Stars yani yıldızların halkı olarak da çağırır Orome bu cesur kararı alıp kendisine eşlik eden bu elf grubunu. Geride kalan 82 tanesi ise Avari olarak adlandırılır. Buna İngilizce'de unwilling diyorlar yani isteksiz gruptur bunlar. Takip etmezler Orome'yi. Oldukları yerden ve yaşadıkları hayattan her ne kadar memnun değillerse dahi Orome'nin teklifi de onlara çok mantıklı gelmemiştir. Avariler Melkor'un çabaları ve yalanları sonucunda Orome ve Valar konusunda belli bir korkuya sahip olurlar. Ve onlara güvenemez, tüm ömürleri boyunca da akıllarına geldiğinde bir korku hissederler. Bu grubun bir bölümü Westward'da yol alır ve inanış odur ki bir bölümü Melkor tarafından esir edilir. İşkence ve yozlaştırmayla ork ırkı bu şekilde Orta Dünya sahnesine çıkmıştır. Eldar yani ata grubuna döndüğümüzde ise yolculuklarına devam eden bu Minyar, Tatyar ve Nelyar grubu önlerindeki maceraya doğru yollarına devam ederler. Bu yolculuk sırasında Orome bu klanlara yeni isimler verir. Minyar artık Vanyar olarak anılır. Tatyar ise Noldor olmuştur. Ve en son Nelyar, Teleri olarak yeniden adlandırılır Orome tarafından. Orome bu klanları Melkor ve Valar arasında geçen savaşın yıkıntılarının da bulunduğu Helkar Nehri'nin kuzeyinden yola devam ettirir. Daha sonra bu noktada bazıları doğal olarak bir korku içine düşerler ve gruptan kaçarlar. Bu kaçan grup hakkında çok fazla bir bilgi olmamakla beraber Avarilerin yanına geri döndüklerini varsayabiliriz.
Yıllar sonrasında Orome ve Eldar Yeşil Orman yani Greenwood'a varırlar ve Anduin Nehri'nin yanında kıyısında dinlenmeye başlarlar. Orome bu sırada bu klanlara Puslu Dağların yani Misty Mountains'ın nasıl aşılacağını anlatır. Bu dağlar o dönemde Orta Dünya'nın ilk zamanlarında sonradan olduklarından çok daha yüksektirler. O yüzden de aşması çok zor dağlardır ve burada klanlara buradaki bir geçiti anlatır Orome. Ağaç yılları 1115'te Orome onları High Pass yani yüksek geçitten geçirmek ister. Elflerin çoğunu takip eder ancak bir grup Teleri elfi güneye gitmeyi tercih edecektir. Bu grup Nandor yani geriye dönenler olarak anılırlar. Nandor grubundan daha sonra Mirkwood ve Lorien'e yerleşen Sylvan elfleri yani ağaç elfleri oluşur. Geriye kalan Nandor elfleri Beleriand'a ulaşırlar ve Osiriand'da yaşamaya başlarlar. Bu elfler yeşil elfler veya Lauquendi olarak çağrılırlar. Evet, tekrar ana grubumuz Eldar'a dönebiliriz. Yolculukları sırasında bir gün Büyük Batı yolu olarak bilinecek olan Eriador'dan geçerler. Ağaç yılları 1125'te Vanyar ve Noldor elfleri Ered Luin'e aşarlar ki Ered Luin Mavi Dağlar olarak biliyoruz ve Beleriand'a varırlar. Bu sırada Nelyar olarak adlandırdığımız grup Eriador'da biraz hız kesmiş ve geride kalmışlardır. Geride kalan bu Nelyar grubu o an resmi olarak Teleri olarak anılmaya başlar. Ağaç yıllarının 1128. yılında Batı Beleriand'da bulunan Gelion Nehri'nin batısından Beleriand'a girer bu Teleri olarak adlandırdığımız elf klanı. Liderleri olan Elve, daha sonra Tingol olarak da bildiğimiz karakter Nanelmot ormanında bir Maya olan Melian'ı görür ve ona aşık olur. Kendi kendilerine yaptıkları bir büyünün etkisine kapılırlar ve 200 yıl boyunca ikisi bir arada görülmezler, kaybolur bu çift. Ağaç yılları 1132'de Vanyar ve Noldor denizi geçerek Toleressa'ya ulaşmışlardır. Lonely Isle yani ıssız adalar olarak da bilinen ve Aman'ın doğusunda yer alan bir adadır bu ve burada Vala Ulmo elfleri Belegaer'e geçmelerini sağlamak üzere beklemektedir. Büyük Deniz veya Ayıran Deniz olarak da bilinen bu denizde üçüncü bir elf grubumuz olan Teleriler artık çok geride kalmışlardır ve Ulmo'nun çağrısını duymazlar. Sonuçta Ayıran Denizi geçmek zorundadır elf grubu ve geride kalanlara da bir çağrı yapar Ulmo. Fakat aynı zamanda bu gruptan kopanlar deniz aşkıyla Beleriand'ın kıyılarına da gelirler bu arada. Onlar da çok uzak kalamazlar. Ulmo Telerilerin bu grubu için ağaç yılları 1150'de geri gelecektir ve onları da Valinor'a götürmeyi teklif edecektir. Birçoğu da bu teklifi kabul eder. Geride kalan Tereliler Sindar veya Gri elfler olarak bildiğimiz grubu oluştururlar. Sindar'ın bir grubu Mithril veya Doriath gibi bölgelere tekrar ortaya çıkan Elve ve bir diğer adıyla Tingol'un yönetiminde yerleşirler. Bir grup ise Beleriand'ın kıyılarında bulunan Falas bölgesine yerleşirler ve Faladrim olarak anılmaya başlarlar. Başlarında ise ünlü, adı çok bilinen elflerden Círdan vardır. Tam da bu zaman diliminde Nanyar ve Noldor klanları Aman'a ulaşmışlardır. Yanlarında ayrıca ufak bir grup da olsa Teleriler de bulunmaktadır. Bu Teleri grubunu Falmari olarak da biliyoruz. Orta Dünya'da kalan ve Valinor'a gitmeyen elf klanları olan Avari, Sylvan, Lauquendi, Sindar ve Faladrim tek bir adıyla anılmaya başlarlar bu dönemde. Moriquendi yani karanlığın elfleri diye çağrılırlar. Ancak bu elflerin karanlığı kötü olduklarından değildir. Onlar Umanyar yani Aman'dan olmayanlar anlamında kullanılır bu kelime.
İki ağacın ışığını asla görememişlerdir ve bu yüzden de karanlık elfler olarak anılacaklardır. Valinor'a giden Vanyar, Noldor ve Falmar ise Calaquendi, ışığın elfleri olarak adlandırılırlar. Kutsanmış topraklarda yaşadıkları ve iki ağacın ışığını gördükleri için kendilerine bu isim verilir. Dunedain'lere göre bu elfler ve onların devamı olan nesiller yüksek elf olarak bilinecekler. Ve Vanyar ve birkaç Noldor sonsuza kadar Aman'da kalırken Noldor'ların çoğunluğu Orta Dünya'ya geri döner ve bu şekilde gelecek çağların en ünlü elfleri olan Fëanor, Fingolfin, Finrod, Galadriel, Turgon, Gil-galad, Celebrimbor gibi karakterler Orta Dünya hikayesine dahil olacaklardır. Sindar elflerinden ise Thranduil, Lúthien, Beleg ve Legolas gibi isimler hikayeye dahil olurlar. Bunların yanında üç elf klanının karışımı olan Elrond ve ikizi Elros. Tabii ki bu sadece bu elf klanlarının soyu değil, aynı zamanda Maiar ve Edain'in üç hanesinden de kan taşıyan isimler de hikayede ortaya çıkacaktır ilerleyen zamanlarda. Evet. Elf nedir, ne değil, ne yapar, klanlarını en azından her şeyini öğrenmedik tabii de. Klanlarla ilgili inceleme budur. Nasıl başlamış, nasıl gelişmiş, kim yardım etmiş, neler olmuş, nereye gitmişler, nereye gelmişler. Genel olarak bayağı gezmişler her şeyden önce. Çok kolay olmamış tabii çıkmalar ortaya ama bir şekilde çıkmışlar. Ne mutlu, çünkü fantastik dünyanın en popüler karakterleri bu şekilde bana göre ortaya çıkıyor. Çünkü genel elf dediğimizde aslında mitolojideki elf ile bu Tolkien evreni elfleri birbirine hiç benzemiyorlar. Elfleri bence popüler hale getiren Tolkien evrenidir. Neden böyle diyorum? Çünkü Tolkien evreninin elfleri uzun, ince, yetenekli, 10 numara 5 yıldız. Parmakla göstereceğiniz karakterler ama nerede? Tolkien evreninde. Dışarıda duyduğunuz hikayelerde o yukarıda hediyeleri hazırlayıp Noel Baba'ya verenler falan öyle olmak isteyeceğiniz tarzda elfler değil. Genel yapı itibariyle dediğim gibi Tolkien dünyasını yarattığı elf imajı fantastik dünya meraklılarının, işte roleplay meraklılarının, cosplay meraklılarının hepsinin ilgisini çekmesinin sebebi bu varlıkları güzel gösteren Orta Dünya evrenidir. Dediğim gibi klanları nasıl oluşmuş onu gördük. Daha önceden favori elflerimi saymıştım. Bu sefer bunu yaptım. Bunun tabii ki 103'ü de gelecek. 103'de de artık bakarız. Belki karakterleri saymayız, tanıtırız. Biraz daha detaylı tanıtırız veya ne yaptıklarını bir yüzük dövme videosu yaparız belki. Hazırlar Celebrimbor yüzükleri bizim için falan. Bakacağız. Şu an için Smeagol'un evinde bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyorum.